günaydınlar. Bugün 1 Ağustos 2025 Cuma. Aslında bugün yola çıkacaktık. Biraz daha iyi. %100 olmasa da %80'e geldim ben en azından. Levent abi de öyledir herhalde. Ani bir kararla bugün Bartang'a girmeye karar verdik. Aslında doğusundan girecektik 2-3 gün sonra. Amerikalı'nın dediğine göre ama Almanlar da dün geçti. Onların raporu daha taze. Buradan gireceğiz. Levent abi hazırlanıyor. Ben de hazırlanıyorum. Az sonra yola çıkacağız. Görüşürüz. Hadi. 4-5 günlük artık iyi hissediyoruz. %100 değiliz ama %80-90'a geldik. 2-3 gün önce Levent abi postada paylaşmıştı. Almanlar gelmişti buraya. Adolf L. Ötekinin adını hatırlamıyorum. Döneceğiz geleceğiz. Bay bay. Das Vedanya. Adam sabah mesaj attı. Sular çok alçalmış. Herhalde birkaç gündür havalar serinledi. Karlar az eriyor. Yağmur da yağmadığından sular alçalmış. Biz doğudan girecektik. Şimdi tekrar en eski Türkiye'den çıkmadan yaptığımız rotaya göre işte batıdan gideceğiz az sonra. Şimdi benzine gidiyoruz. Tam zıt yönümüze gideceğiz. Yani başlıyor bugün Bartang. Hayırlısı. Çok heyecanlıyım. Sen heyecanlı mısın abi? Kesinlikle böyle uçuyor gibi gidiyorum ama inşallah sonuna kadar böyle olur. İnşallah inşallah. Esas işte Kudara yarısı 160 kilometre gösteriyor. Kudara'dan sonrası biraz daha çetin, daha ıssız. Şimdi benzin yedekleri de doldurduk. Bunları çekemedik. Şeyi unuttuk ya, irtifayı söylemeyi. İrtifa 2000 metre. Sıcaklık ne kadar abi? 25. 20. Çok güzel. Müthiş. En serin hava. Şimdi suyla ekmek alacağız. Ne olur ne olmaz. Sonra bu dağa çizeceğiz. Thank you. Thanks. Evet geldik. Meşhur demeyelim de mighty diyorlar İngilizler. Heybetli Bartang'a zaten Bartang George yazıyor. Gorge. Serez Lake. Bilmiyorum Serez'e çıkmayacağız. İzin lazım. Korok düz 63. Biz Korok'a bir daha geleceğiz. 64 kilometre için bir 400-500 kilometre gideceğiz. Hadi hayırlı olsun aga. Bismillah diyelim. Evet, resmi olarak Bartang'a girdik şu anda. Ne hissediyorsun aga? Ben çok heyecanlıyım. Çok heyecanlıyım. Tarihsiz duygular muhabbeti burası için geçerli. Çok gözümüzde mi büyüttük ya? Yoksa hakikaten mi büyük göreceğiz? Velhaskelam girdik Bartang'a, devam ediyoruz. Bu vadiden gördüğünüz gibi şöyle bize göre şu anda saat 1 yönündeki vadiden bugün gideceğiz. Bugünkü aslında ulaşmak istediğimiz yer, ulaşacağımız emin değilim. Gudara yazılıyor. Kudara yazılıyor. K ile G ile G ile neyse. 160 kilometre diyor. Kudara'ya kadar biraz daha sakin olduğu söyleniyor her şeyin. Okey. Udaci. Durdum. Devam et abi. Rusmuş zaten. Rus. Evet, ilk köyden geçiyoruz Bartang'da. Güzel bir köy. Bir tane magazin vardı girişte. Evet. Dut var çok fazla. Zaten böyle sermişler hep. Dutları silkeleyip Şöyle. kurutacaklar. Sonra sabah kahvaltıda home siteler de verecekler değil mi? Evet. 3 bire Al sana magazin. Al sana magazin. Ay Ahmet, manzaralar acayip be yani. Bartang Vadisi'ne gireli yaklaşık bir 10-12 kilometre oldu. İlk başlarda oldukça yoğun bir yerleşim var. Köylüler tarlalarda çalışıyorlar. Böyle şu araya doğru gideceğiz işte. Bunlar Bartang'ın köylüleri. İlk başları oldukça yumuşak başladı. Aslında bu taraftan girmenin artısı da alışa gidiyorsun. Tabi. Bu da Bartang Nehri. Şöyle gösterelim. Şahane değil mi ya? Evet. Şuraya bak vadiye. Şu anda BAM'ı hatırlatıyoruz değil mi hocam? Evet abi. O yüzden zaten. Nefis bir vadiden gidiyoruz. Deriler akıyor sürekli. Böyle küçük köylerden geçiyoruz. Köylerde her tarafta dut hasadı yapılıyor. İnci Baldoğan'a da selam olsun buradan. Her gittiği yerde işte Yakıts'ın çiçekleri, Lena'nın çiçekleri, Sibirya'nın çiçekleri diye çok güzel seriler yapıyor. Biz de Bartang'ın çiçekleri diyerek buradan bir selam yollamış olalım.
İnce ablamıza. Aynadan bir arkana bak. Şurada fotoğraf istiyorum. Tamam bir dakika. Evet buralar yaklaşık bir ay önce komple açarak yolu kapatmıştı. Buradan geçmeye çalışanlar buradan geri dönmüşlerdi. Ama bayağı akmış abi. Evet baksana. evet dikmiş yani. Orada nehirden de geçiremezsin. Nehir de çok derin. Birdenbire derinleşiyor nehir. Evet. Ama şunu anladım. Geri dönüp 2 gün beklesen açılır çünkü köy var abi ileride. Tabii. Açmak zorundalar. Biraz sabır işi bu işler. Evet. Bam da öyle, burası da öyle. Yani 5 günde şuraları turlarım diyen gelmesin buralara. Bizim gibi bak 4-5 gündür Ruşan'da yatıyoruz. Yani hakikaten her şey bir sebep için meydana geliyor. Arabalar geliyor. Evet abi. Bir yerde duracağız artık da nerede duracağız bilemiyorum. Abi gelme işte. Geçeceğine inanıyor demek ki. Biraz bir toz gitsin ya. Şurada dursa rahat rahat geçeceğiz ha. Evet. Yavaş. Evet. Biraz fazla özgüven oldu. Gazlı girdim. Fazla gazlı Biraz girdim. fazla özgüven oldu. Soluğu nerede almayalım. Şey geldi aklıma. Ne? Bandaki o ilk. He evet. Yine biraz sert girdim. Neyse ki aynı hata yapmadım şimdi hop diye. Artı Bak, küçük bir tane paddle. Ha bak zaten burada grider. Geliyor mu? Geliyor. Bak grider burada. Burası demek devamlı akıyor abi. Değil mi? Herif burada çalışıyor. Buralar hep yeni temizlenmiş. Değil mi? Evet. Evet ya bayağı bir baksana. Oo. Kayıtta mısın? Evet kayıttayım. Sol taraf ciddi yani. Lastikler arada su koy veriyor. Abi sorma hiç artık bahsetmek istemiyorum. İşte onun sürüş karakterine alışırsan ama bir süre sonra Kum çok az. Paddle var burada dikkat et. geç. Alt sert. Evet. Hiç kaymadı. Ha bak bu yol bypassmış esas yol bu. Aha. Karşıya bak ya. İnanılmaz. Biraz duralım dedik hem gölge bulduk. Bir amcamlarla karşılaştık. Arkada görünüyor mu bilemiyorum. Evet görünüyor. Israrla bize dürbünle şurada dağ keçisi varmış ama ben göremedim. Levent abi de göremedi herhalde. Dürbünle falan yok. Göremedik. Tabii oturup bakmak lazım. Çok sallanıyor. Evet, Bartang'da sakin gidiyoruz. Ama Bartang Nehri o kadar sakin akmıyor.
Evet, bir köye daha geldik. Evet, zaten o Rus bu köye kadar gelip dönmüş. Ha doğru, 40 40 kilometre dedi ya. 40 doğru. Nasıl berrak bir sokak. Taşta geldik. Abi şahane, şahane. Evet, şu anda Bartang Vadisi'ne devam ediyoruz. Kayaların oralarından bakın nasıl su akıyor. Hello. Demin de dediğim gibi yani içimde inanılmaz bir şey var ya, böyle bir heyecan, merak. Sürme, devam etme isteği. Evet. Yani ne var? Evet, ben de. Ne kadar zor. Hani ne yapacağız? Onu çok istiyorum. Hocam, karlar göründü. Evet. Ama daha yükselmiyoruz. Hadi Kudara'ya kadar devam. Evet. Geniş bir vadinin, daha doğrusu bir genişliğine daha geldik. Bunun çok daha güzelini çıkışa yakın göreceğiz ama böyle görüntüler çok hoş değil mi abi? Evet. Çok hoş. Çok hoşuma gidiyor. Ya inanılmaz bir coğrafya ya. İnanılmaz. Hani çamur mu diye. Ben de. Balda battık ya. Ha. Bunlar hep bak nehirmiş. Tabii şu nehir, Bunlar mühürlenmiş. burası suyun altındaymış hocam. Yola çıkalı tam 50 kilometre oldu. Oldu mu o kadar? Güzel. Bartang'a gireli pardon, tam 50 kilometre oldu. Hocam biz bu taraftan gidiyoruz. Doğru. Ben niye buraya geçtim ki? Gel geçelim girmişken. Hadi madem bir Geçelim, zevk tekrar yapalım. karşıya geçeriz. Evet, Gel. hadi madem. Kayıttayım zaten. O yüzden. Dur o zaman yanına geleyim de. Köprü görünce dayanamadım. Baksana. Al bir de resmi olsun o zaman hadi. Hadi olsun, sağ ol. Şuradan dönüyorum. Evet. Sende de öbür taraftan gidecek diye gösteriyor mu? Tabii. Tamam. O şelalelerin güzelliğine bak. Hello. Çok yavaşım, çok. Hello. Selamünaleyküm. Burada da devlet Selamünaleyküm. var. Tabii abi, okul var. Okul, doğru. Bakımda okul, bak sobaları sökmüşler. Rusya bayrağı, Rusya fonluyor. Evet, şu anda GPS'te de görülüyordur herhalde. İzimizde devam ediyoruz. Çok karakteristik ya bu Pamiriler ırk olarak. Yani Değil mi? Türkiye'de Pamiri görsem tanırım o derece. Bu Pamiri'yi derim yani. Vay çok güzel değil mi ya? Çok hoş abi, şuna bak. Deniz gibi görünüyor, boğaz gibi. Şu anda böyle şeyden Şunlar ne abi, tuz değil onlar ya. tuzdur. Tuzdur hocam. Dağlardan baksana, karşıdaki de beyaz. Bu dağlarda tuz var herhalde, yukarıdan geliyor. Olabilir, doğru. Tam- Doğru, tam- kaya tuzu gibi. Tam saat 12 yönünde kafanı kaldırdığında tuz var. Hep. Doğru. Abi o ne ya? O nasıl bir duvar? İşte çekimdeyim. شکر خدا که عاشقا در ره عشق صادقا بس به علی جوسه Hoş değil mi? Sen gel. Çekmeye devam et ve asıl güzelliği gör. Yol yapmışlar Evet, buraya ben bak. işte onu diyorum. Ben onu görmedim. Böyle çok güzel. Mükemmel. مرتضا علی Vay be. علی در دلم Hayalimizi yaşıyoruz aga. مرتضا Öyle.
bakıyor. Karşıya bak. Zaten duracağız şöyle biraz sonra Sanki hocam. yol bitti gibi değil mi ya? Evet. Yol yok gibi şu anda sanki. Duvara çarptık gibi. Tam Bartan işte yolu. Nehri sıfır. Şurası. İnanılmaz güzel. पीर रही तरीक़ता ओए नई शरीक़ता पीर रही तरीक़ता Abi tepeye baksan sola. Bakıyorum. हकीकता हस्ता में मुर्तज़ा अली और ज़िबा हकीकता हस्ता में मुर्तज़ा Bir şey daha diyeyim. İnsanların dediği böyle yollar. Bak çadır kurmak istesen çadır kuracak yer yok burada. Tabii. Tabii burada hiçbir şey yapamazsın abi. दाग खुदाए दौलतम हस्ता में मुर्तज़ा अली शम्स Magadan yolu gibi burada çalışma oluyor ya. Biz de neyse hep böyle yolları buluyoruz. Aynısını söyleyecektim de hadi. İnsan gibi nasıl bize denk geliyor anlamıyorum. हस्ता में मुर्तज़ा अली पीर रही नजर मनम हस्ता में मुर्तज़ा अली 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 Yalnız bu taşlar lastikleri bayağı aşındırıcı hocam. अली अली अला अली Sert. Güzel. Nasıl güzel, nasıl güzel. Şahane ya. Kayıttayım. Şahane. Burada hep suyun içinden geçiyormuş insanlar. Çamur da Tabii baksana. abi. Evet evet. Daha çamuru bitmemiş. Daha 4-5 gün önce buralar su içindeymiş. Veya geceleri yine yükseliyor bence. Doğru. Doğru. Ya da akşama doğru. Baksana ya. Şor gibi, kıyı gibi. Tabii tabii. Of tepedeki mağaralara bak. Vay anasını. Küçük bir mola vardık. Aslında ağaç bulamadık. Ağaç bulsaydık. Değil mi abi? Evet. Vadinin içindeyiz hala. Tabii 2 gün 3 gün içinde olacağız. Niye çekiyorum? Şu yüzden çekiyorum. Karşıda şuralarda gördüğünüz böyle taşlar böyle akıyor. Böyle akıyor ve bunlar yola geliyor. Yolu bloke ediyor. Ve tabii temizlenmeden geçemiyorsunuz. Bartang'ın birinci zorluğu bu. İkincisi o vardır kameralarda. Suyun çok yakından geçiyorsunuz. Suyun çok yakından geçtiğiniz zaman da su taştığı zaman yine geçemiyorsunuz. Bartang'ın doğal zorlukları bunlar. Evet, vadiye gireli yaklaşık olaraktan 80 kilometre oldu. 77 kilometre falan oldu. Ve inanılmaz manzaralar. Sabit tempo, yavaş yavaş, keyfini çıkara çıkara gidiyoruz.
Hakikaten de çok güzel. Bartank River. Koy. Bekle. Evet abi. Evet. Bartank'ın üzerinden geçiyoruz şu anda. Vadiye girdiğimizden beri üzerinden hiç geçmemiştik. Hep sol sahilinden gidiyorduk. Nehrin. Şimdi Yani güney sahilinden. Ceres Lake. Basit 1. Basit'e gelmişiz. Güzel. İyi ya şu dağın arkası basit demek ki. sağa doğru kıvrılması lazım. Evet doğru. Sağa doğru kıvrılıyor ama bayağı sulu bir köy burası. Evet. Ve gençler var, gördün mü? Çocuklar var yani. Şimdi nereye? Şimdi tam sol diyor. Tam sol. Oo köprü. Kıvrılıyorum aga. Tamam kıvrıl. Hadi bismillah. Daha ileriden göster. Köprü direkt suya indi ya. Şey oldu biraz. Oksimoron. Köprünün amacı suda gitmemek değil mi? Evet, şimdi nasıl gideceksin diyor bu. Şuradan gidiş var. Düzgün GPS. Evet, gel oradan dolaş. Bypass mı yapmışlar? Bilmiyorum ki. Evet, Kapalı bypass mı sence yapmışlar. burası? Devam et bence. Ha? Bence devam et. Kapalıysa, İz burası çünkü. kapalıysa döneriz. Hani iz burası. İzdeyiz. Şeyde de GPS de burası. Öbürkü şey yok, köyün içine gidiyor. Pis atmış. Oo karşı dağa bak ışıl ışıl. Science harika. fiction gibi şu dağın parlaklığı. Evet. Vay 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 vay. Hortum oldu ha. Evet, evet.
mola verdik. Çıkalı yaklaşık saat şu anda 4'e çeyrek var ve çıkalı yaklaşık 110 kilometre oldu. Hem biraz yemek yiyelim hem de amortisörü biraz soğutalım dedik. Bartang'da devam ediyoruz. Recording. Evet, hadi bakalım. Battery level is low. Tek olay çamur. Gayet güzel, gel. Buradan da aynen. Şöyle aynen ha. Evet, nehir gördüğünüz gibi artık yolu yemiş. Bir de akşam oldu, daha da büyüyor. Kar sularıyla. Güzel. Vay 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 vay. Hiç değil mi ya? Yavaş hoca. Değilmiş. Evet. ABS'yi durup kapatmak ister misin? Evet. Geç kalmadan Hatta inşallah. bir de su içelim, yok. Evet, yerel saat 4.49. Çıkalı 126, sabahtan beri 126 kilometre oldu. Bartang'a gireli 116 kilometre. 44 kilometre kaldı şeye. Neydi? Kudara'ya. Kudara. Aslında buralarda da homestay'ler var ama biz yolun yarısını geçmek arzusundayız. 2 saatte falan gideriz herhalde bu hızla. Yollarda çok büyük bozulma olmazsa. İnanılmaz manzaralar, inanılmaz yerler. Gül baru yetti, mushki bu yetti. Gül baru yetti, mushki bu yetti. Man şone zanamaya. Bakmaktan izi kaybediyorsun, yolun izine. Çok şahane değil mi abi? Evet. Tarimu yetti, gül baru yetti. Mushki bu yetti, gül baru yetti. Mushki bu yetti. Büyük ihtimal şu nehri geçeceğiz bir şekilde. Bakayım suya. Yok, geçemeyiz. Hem. Yok imkansız. Köprüye dikkat et. Nasıl olduğuna bakacağım önce. Evet. Ya insanlar lap diye buradan geçiyor da videolarda. Ha, geçilir. Yok, bir dakika hoca. Ha. Orta çok çivili, mecburen şuradan geçeceğiz. Behabaran maro, sigulshan nabare. Sigulshan nabare. Madham batamashay, cahana madaya. Cahana madaya. Gul baru yetti. Evet, Camel'la karşılaştık. Çekli, çek ya. Son bilgileri alıyoruz. Zor yer var diyor. Is this after Kudara? Ama Bartang River'dan ayrıldık Özlem. Evet abi, artık işte Kudar, buradan sonra tırmanıyoruz ya. Abi bir şey kalmadı ki bitmesine Bartang'ın artık. Bu artık Bartang, Murgab bu arada Bartang Nehri Vadisi'ndeymiş. Dün okudum. Nereden gidiyoruz? Dur bakalım. Evet, tırmanmaya başladık artık. Çıkışımız 4000 metre olacak. Şu anda ben bakayım ben de. 2700 metredeyiz, evet. Kudara sanırım 3000-3200'dü. Of aşağıya bak. Umarım görülüyordur. Yola da bakmam lazım. Yolda çok sakat. Şuradan Firkete'yle döndük. Karşımıza bir manzara çıktı. Of. Nasıl bir manzara bu ya? Nefis hoca. Umarım kameranın açısı doğrudur. Şeyde birden kayaç oldu falan, böyle bir ilginç. Coğrafya. Dur artık şey yapayım, kapatayım da bilgisi. Recording. Evet, Kudara'ya 30 kilometre falan kaldı ve tırmanmaya geçtik. Yol bayağı bozuldu ama manzaralar da o derece güzelleşti. İnanılmaz. Şu anda 3000 metreye yakınız artık.
Bartak bayağı uzağımızda. Şuralarda. sağımızda. Kanyonda, evet. Kanyon, evet. Bence Gudara yüksekte bir yer değil hocam. He, olabilir. Benim aklımda 3200 gibi kalmış ama hani vadinin içinde böyle gömülmüş olabilir. Ha, tırmandık ama sanki tekrar ineceğiz. Nehir seviyesi zaten indik değil mi? تو در جهان از فخارین از فوق دولت بزرگترین جایت مکن Resmen kollarım ağrıdı ha. شنی وقت تو در جهان Senin de ağrıdı mı? Ağrımaz mı abi? دولت بزرگترین Sağ ol. جایت مکن موشش فقطی و فرمنی و فرمن یک بار گسم تو تمامه اما بدخشن شیف جم کبوتر جنار وازم پیاس منم تو خصا زینت مخن اما بدخشن در گیلم تو هواته در گیلم تو کوینته در گیلم تو کتسنته اما بدخشن در گیلم تو هواته در گیلم تو کوینته در گیلم تو کتسنته اما بدخشن در گیلم تو هواته در گیلم تو کوینته در گیلم تو کتسنته اما بدخشن در گیلم تو هواته در گیلم تو کوینته در گیلم تو کتسنته اما بدخشن فخو با یاد بخن وقت سیل خونه وطن که اختاقت مجه اما بدخشن فخو با یاد Evet, kazasız belasız ikimiz de geçtik. Ben bir kaptırdım geçtim. Adam gelmiş Toyota'lı oradan şuradan derken video bile çekemedik. Çünkü öyle geçiliyor. Bir gazla geçiliyor. Levent abi de geçti. Onun zaten videosu var. Güzel. Şimdi artık 16 kilometremiz kaldı. Bakacağız. گل انسان تا هجرندن جان می پشت روی نستانه İzimize oturduk yine. Tamam. Recording. Kayıttayım. Battery level is low. در گیلم تو هواته در گیلم تو کوینته در گیلم تو کتسنته اما بدخشن در گیلم تو هواته در گیلم تو کوینته در گیلم تو کتسنته Yerel saat 7.30. Niye durduk? Çünkü Gudara'ya geldik. Az sonra yakından da çekeceğim. Zor muydu? Yer zordu. Ama geldik Gudara'ya. Havada kararmak üzere. Evet, bir tane de fotoğrafımız. Fotoğrafımız okey. Evet, geçmedik ama yarıladık. Yarın da inşallah geçtiğimiz videoyu çekeriz. Görüşmek üzere. Gudara'daki Snow Leopard loca geldik. Değil mi abi? Ve gelmez. çok tabii hemen. Burada zaten paket. Akşam yemeği, sabah kahvaltısı ve yatak. Müthiş, müthiş. Kar leoparı. Tam ihtiyacımız olan şey şu anda. Etli bir yemek yiyelim bakalım. Afiyet olsun. Hem yorulduk hem acıktık. Burun tıkandı zaten. Şu yemeğimizi bir yiyelim. Nefis bir yemek. Yemeğimizi yiyelim, burnu falan temizleriz. Görüşmek üzere. İyi akşamlar. Bu akşam Humeyd'in Snow Leopard Lodge'dayız. Kendisi sahibi Humeyd. 8 gibi geldik. Tek homestay burası. Yemek verdi bize sağ olsun. İşte yatağımızı gösterdi. Aş yedik. Şorpa aşı çok güzel. Yanında işte ekmek, bisküvi, siyah çay. Siyah çay. Yakşı. Yaşlı siyah çay. Şimdi Çorba çay. Levent abiyle de kısa bir röportaja başlayacağız az sonra. Süper. Evet, Levent abiye yatak yaptılar böyle. Beni attılar yatakhaneden. Kendi isteği üzerine buraya yatak yaptılar. Burada yatacak kendisi. Ben Avustralyalılarla içeride yatacağım. Geleli daha yarım saat olmadı. Ama nedense böyle bir hep yatakta uzanma ihtiyacı hissediyoruz. Hiç öyle ortalıkta canavar gibi dolanmıyoruz. Ama daha komik bir şey söyleyelim.
Yan tarafta 2 tane böyle 30'lu yaşlarda herhalde onlar daha, değil mi? Tabii yok bile belki de. Belki de 25-30 arası 2 tane Avustralyalı rugbyci tipli Böyle bir bayağı iri 2 tane çocuk var. Çocuklar saat 8'de 8.30'da uyudular. Niye? Çünkü onlar bisikletçi. Onlar bisikletçi abi ya. Yani Sabah çok erken kalkıyorlar herhalde. bir de abi bisiklet ya. Tabii. Bisiklet ya. Tabii. Biz de bugün aslında Bizim bir günde gideceğimiz yere 3 günde gelmişler. bir bir günde gitmeyi planladığımız- planladığımız yere. Lütfen. Gideceğimiz yere demeyelim çünkü gerçekleşmeden daha bir şey diyemeyeceğiz. Şöyle işte Snow Leopard Sabahtan başlayalım istersen. dediğimiz yer, önce buraya bir şey yapayım. Şöyle yemek odası. İçeride de bir ranza usulü gibi bir odada 4-5 tane yatak var. İşte burası gayet güzel bir yer. Evet. Başlayalım mı? Başlayalım ya. Aslında dünden başlayayım ben biraz. 4-5 gün biz 4 gün kaldık Ruşan'da. Hastaydık, onu da bahsettik işte. Benim üst solunum yolu faranjit, Levent abinin üst solunum yolu antibiyotik şu bu. Dün ama artık iyi olduğumuzu hissettik. Ben ilk kez iyi uyandım dün. Sonra işte Almanları gördük. Sonra işte dün de dedik ki artık yarın çıkalım bugün için. Dün de işte benzin aldık. Alışveriş yaptık. Yiyecek miyecek. Amacımız bugün sabahtan çıkıp aslında işte M41'den Murgab'a gidip oradan Karagöl'e gidip yani Karakul Gölü diyorlar aslında ama Karagöl adı. Oradan batıdan Murgab'a girmekti. Sebebi de Ned Allen mıydı adam? Amerikalı Nathan Omat. Evet o işte doğudan gelmiş suların akış yönü böyle daha rahat geçiliyor falan filan. Biz de ona karar vermiştik. Haklı da aslında. Yanlış da değil ama hani çoğu insanın neyse devam edelim. Sabah kalktık. Almanlardan Adolf'tan bana mesaj gelmiş. Özlem böyle biz buraya kadar geldik. Sular çok alacak, çok güzel. Yağmur yağabilir. Yağmur yağmadan siz de geçerseniz sular alacak. Tabii onlar birinci yani buraya kadar gelmiş. Kurtar 160 kilometre. Dedim Levent abi bugün mü girsek dedim. Hiç şey düşünmeden evet Özlem tamam Özlem bugün girelim dedi. Hazırlıklarımız yoktu aslında. Gittik işte su aldık, ekmek aldık, bir şeyler aldık. Benzin aldık, yedekleri doldurduk. Çünkü ulaşacak mıyız burayı bilemiyoruz Kudara'ya. 9.40'da oradan çıktık. İşte bir yedek benzin bilmem ne 10 çeyrek 10-20 gibi Ruşan'dan çıktık. Çok iyi geldik yanında. Akşam 8 gibi de 8'de de buradaydık. Snow Leopard Lodge diye geçiyor ama burası homestay. Çok güzel insanlar. Akşam yemeğimizi verdiler. İşte yatacak yerimizi verdiler. Sabah da kahvaltı vereceklermiş. Çok kısa ben böyle özetledim. Günde sen özetle ne yaptık? Yani işte bu şey nasıl rota? Çünkü rotayı da merak ediyor insanlar. Evet. Neresi zor, neresi kolay? aslında şöyle Veya karşılaştığımız zorluklar ne? yani zorluk olarak aslında çok zor geçtiğim dediğimiz bir yer olmadı. Genelde birkaç yerde su geçiş vardı. Ama onlar da çok derin değil. Buradaki zorluklar su geçişinden ziyade o geçtiğiniz yerdeki taşlar zorluyor. İki yerde vardı sanırım. İkisi de hani çok öyle aman değildi. Bundan sonrasını bilmiyoruz. Bilgi topluyoruz devamlı. İşte yedek benzinlerimizi aldık ama benim benzin deposu gibi. Ben Gürcistan sınır kapısında motorun ayaklarını açtım sanmıştım. Açmamışım. Motoru bıraktım ve düştüğünde üzerine düştü. Yedek benzin deposunun üstüne düştü. Ve bugün benzin deposu yarıkmış. Öyle. Okey ben daha teferruat vereyim madem. Ruşan tarafından girdiğinizde çok sık köy oluyor. Bilhassa ilk 40 kilometrede ve yollar çok güzel. Hiç su geçişi yok. Kötü yol yok. O yok bu yok. İlk 40-50 kilometre çok iyi. Sonra köyler seyrekleşiyor. Sonra köyler iyice seyrekleşiyor. Ve Bartang'a yakın sürmeye başlıyorsunuz. Bartang'a yakın sürdüğünüz içinde zaman zaman yola su gelmiş olabiliyor. Veyahut da dağdan gelen sular yolu su altında bırakmış olabiliyor. Tabii altları taş olabiliyor. Dere taşları. Bunların içinden geçmek zorundasınız. Bunların üstünden sürmek zorundasınız. İlk 50 kilometreye kadar böyle yerler yok ama 50 kilometreden sonra bunlar başlıyor. Yine köylerin içinden ama bunları ilk hatta 100 kilometreye kadar falan 50-100 arası diyelim bunları geçmek çok basit. Hiçbir zorluğu yok. Yaklaşık 5-10 santimlik suların içinden altı taş takır geçiyorsunuz. Kaymıyor da o da çok güzel. Hiç kaymıyor. Ara derenin daha doğrusu nehrin getirdiği kumullar var. Evet. Kısası var, uzunu var. Birçoğu kaymıyor çünkü altı sert. Derin de değillerdi. Bizim geçtiklerimiz bu senenin Ağustos 1 için diyorum.
15 gün sonra ne olur bilemiyoruz. Her hafta değişiyordur bu yol. Aynen öyle. Aynı BAM yolu gibi. Ama ortalamasını söylüyoruz. Okumları da dikkatli geçmek lazım. Bazen birinci vitesle, bazen paytak geçiyorsunuz ama bir tehlike yaşamadık oraları geçerken de. Kutara'ya yaklaşırken işin rengi yavaş yavaş değişiyor. Yaklaşık 25-30 kilometre kara yükseliyor. Kutara şimdi bakmadım ama tahminim 3000 metrelerde. Artık rampa sarıyorsunuz ve yol daralıyor. Bartang'dan ayrılıyorsunuz. Son 30-35 kilometre böyleydi. Oralar biraz zorluydu. Zorlu dediğimiz hani kayalar var yollarda. Bazen kayaların üstünden atlıyorsunuz. Bazen yanından geçiyorsunuz. İşte dar yol yapmışlar. Tehlike arz edebiliyor. Aşağı düşmemeniz lazım. Çok öyle benim teker bir iki kere kaydı ama öyle hani Yok. riske atacak bir kayma olmadı. Tatlı kayışlar. Kontrol edilebilir kayışlar. Bir de onun tekeri de tanıyorsun bir süre sonra. Ha, bir de o var. Çok istediğimiz bir tekerle çıkamadık açıkçası. Mitasi E07. Güzel teker, kötü değil ama çok offroad değil. Pardon. E07'nin Plus'ı bu. Hep Daha yol ağırlığı. evet, Levent abi araştırdı bunu. %40 %60 diyordu. Evet, 60 yol, 40 offroad diyorlar. Plus olmayanı var. Yanında artı olmayanı var. Normal E07. O daha yol odaklı şimdi daha offroad odaklı. O 50-50 diye geçiyor. Bir de E07 Dakar vardı. Normal E07 ile Dakar'ı Türkiye'ye getirmiyorlar. Sadece Plus var. Biraz yol odaklı. Haydana yola çıkmak çok istedik. Bulamadık. Bulamadık. Dişli tekerle girmek çok isterdik ama o bir hayal. Zaten buraya kadar bile belki gelemezdik. Girerken. Iğrecileri istemedik. Tek lastikle bitirelim burayı dedik. Biraz risk gerçi ama hani çok da asfalt var aslında. Yolun %70'i asfalt Buraya değil. kadar pek şey sürmedik zaten. Offroad sürmedik buraya kadar. İlk defa offroad'a giriyoruz. Yani işte Kalaykum'dan Şu an- sonra biraz şu an bozuk yol diyelim ona, aslında offroad bile değil. Buralar artık offroad. Evet, GPS'te çıkıyor burası. Yani bütün yollar. Çünkü resmi bir yol anlaşılan bu. Yani resmi Şu ana kadar. ismi cismi oluyor. Bundan sonrası da var. Karakol diye girdin mi sen? Var. Şeyde var. Gayya'da da var. Maps. Bir de çok var. iyi, çok iyi. Official yani devlet tarafından numaralandırılmış, tanımlandırılmış, açılmış yol. Yarın da erken kalkıp bundan sonraki kısmı geçmeyi planlıyoruz. Bundan sonraki kısımda derin bir su geçişi çünkü dağ akmış, nehir taşmış, ikisi birleşmiş. Yolu hem nehir hem dağ kapatmış. Yanında çok küçük bir yer varmış, tek bir patika. 3-4 tane de su geçişi varmış bugün geçtiğimiz gibi. Bir şekilde geçip yarın Karagöl'e ulaşmayı planlıyoruz. Bu tabii plan, gerçekleşir mi bilemiyoruz. Yarın akşam tekrar bir video çekeriz olmazsa. Bir de birkaç şeye değinelim yine. Eğer bu yol yapmak isteyen kenarı başkaları olursa yolda bundan önceki köylerde de homestay diye bağıran çocuklar vardı. Yani kalınacak yerler var. Bir veya iki köyde magazin gördük. Hani biz yine 4 günlük yemek almıştık ne olur ne olmaz diye. Benzin konusu da bir benzinlik gördük ama çalışmıyordu. Bir köyde koordinatını vermişler. iOverlander'da benzin varmış. Biz de girmiştik onun koordinatını ama ihtiyaç duymadık şimdiye kadar. Bakalım muhtemelen ihtiyaç duymadan ana yola ulaşıp oradan da Murgap'a doğru gideceğiz gibi görünüyor. Motorlarda genelde 2 ve 3. viteste geldik. 3.2, 3.3 yaktı motorlarda. Eğer yakışı böyle korursak 2 litreyi de yedekle girmiştik. Yani 16 litre benzinle girmiş olacağız Bartang'a. Girmiş olduk. Benzin de yetecek gibi. Murgap'a kadar hatta yetecek gibi planlamamız öyle. Ucu ucuna gireceğiz yani. Durum bu. Yarın da akşam artık ya Karakul'dan ya da Karagöl'den ya da Bartang'dan bir video daha çekeriz. Durum ikinci kısmı için yolun. Evet. İyi akşamlar.
منم قمر منم خسرو و بهر و بر منم پیر رهی نظر منم از دم مرتضی علی پیر رهی نظر منم از دم مرتضی علی شکر خدا که عاشقم در ره عشق صادقم بس با علی جو حاصلم گشت مراد حاصلم خوب علی در دلم از دم مرتضی علی خوب علی در دلم از دم مرتضی علی آینه شریعتم پیر رهی طریقتم